Koca bir kürenin içindeyiz. 200 bin yıldır yaşıyoruz. Sayımız 7 milyarı geçti. Kaynaklarımızı adil kullanmayı hiç beceremedik. Bugün 1,5 milyar insan açlık sınırı altında yaşıyor. Sizi günde birkaç dolarla hayatta kalanların dünyasına götürüyoruz. Dünyadaki gelir dağılımındaki eşitsizlik küresel bir problem haline geldi. 62 süper zenginin serveti, dünya nüfusunun servetinin yarısından daha fazla. Brezilya, dünyanın en büyük 7. ekonomisine sahip. Latin Amerika'nın ise en büyük. Buna rağmen gelir dağılımındaki eşitsizlik, zengin ve fakir arasındaki uçurumu derinleştiriyor. Kıtanın en yoksulu Bolivya'da durum daha ciddi. 4150 metre yükseklikte yaşayanlar bu verilerden habersiz yalnızca hayatta kalmaya çalışıyorlar. Buradan 20 bin kilometre uzakta dünyanın diğer ucu Vietnam'da ise her yıl iş gücü piyasasına 1,5 milyon kişi katılıyor. Bu sayının büyük bir çoğunluğu işsiz kalıyor. Bu nedenle ülkedeki iş gücünün %54'ü tarımla uğraşmakta. Burası Uruçipaya. Bolivya'nın Oruro bölgesi. Coyupaza Tuz Gölü'nün çevrelediği bu köy 1000 yıllık bir geçmişe sahip. Deniz seviyesinden 3800 metre, yani Everest Dağı'nın neredeyse yarısı kadar yükseklikte, nefes almanın bile zor olduğu bu yerde hayat mücadelesi veren insanlar var. Vistrullani topluluğu bu köyde yaşayan 4 topluluktan biri. Vistrullaniler topraktan yaptıkları huni biçimindeki evlerde yaşıyorlar. Bu Grimaldo. Flamingolara şarkı söyleyen adam. Böyle şarkılar söylediğine bakmayın. O bir hayvansever değil. Onun bu kuşlara ilgisi başka. O bir flamingo avcısı. Flamingoların bulundukları ortamda sayıları 1 milyonu bulabilir. Ama Grimaldo'nun şansı bugün 1 milyonda 1. Flamingolar sıra dışı doğa koşullarını seven hayvanlar. Sığ ve sodalı suya sahip tuz gölleri onlar için ideal yaşam alanları. Aşırı ısı farklılıklarına da katlanabiliyorlar. Tıpkı Grimaldo gibi. Burada yaşamak biraz zor. Rahat değiliz. Çünkü hava sabahları çok soğuk. Öğleden sonra da rüzgarlı. Şu taraftan gelen esinti çok güçlü. Burası kurumuş göl zemini. Şartların zor olmasının nedeni bu. Grimaldo, tüm zor tabiat koşullarına rağmen burada kendi evini yapmış yerlilerden. Şiddetli rüzgarlardan etkilenmemek için evlerini bu şekilde yapıyorlar. Yüzyıllardır tüm Vistrullanilerin evleri aynı. Buradaki evlerin kapısı doğuya bakıyor.
Çünkü güneş oradan doğuyor ve sabahları gün ışığı evin içine giriyor. Öğleden sonra rüzgarlı olduğu için evin arka kısmında pencere yok. Tuzlu topraklar verimsiz. Sadece belirli bitkiler yetişiyor. İşte bu, tuzlu topraklarda hayatta kalmaya çalışan Grimaldo ve Estefania'nın hikayesi. Kuyuyu kazdım, hazır. Su alınabilir. İşte bu kuyudan çıkan su. Göl çekildikten sonra topraklarla birlikte kendileri de çorak kalmış. Tadı iyi. Ama tabiat insanı asla çaresiz bırakmaz. Suyun çıkışını görebiliriz. Umarım çıkan su tatlıdır. Toprağın tuzluluğundan dolayı çıkan su da tuzlu oluyor. Göl ne kadar kurumuş olsa da hayatta kalmalarını sağlayacak su göl yüzeyinin altında onları bekliyor. Su çok güzel. Çok tatlı, denesene. Çok iyi. İçmekten başka çareleri yok. Bu kuyudan aldığımız su çok güzel. Tek başına bu topraklarda var olmak zor. Herkesin olduğu gibi Grimaldo'nun da hayat arkadaşına ihtiyacı var. Bu yoldaki en büyük destekçisi karısı Estefania. Bu topraklar böyle. Kupkuru. Burada yetişen ya da yetiştirebileceğimiz pek fazla sebze yok. Kinoa, kurak ve tuzlu topraklarda yetişebilen nadir bitkilerden. Yerliler bu bölgede kinoa üretmeye 3000 yıl önce başlamışlar. Grimaldo ve Estefania da şanslarını kinoadan yana kullanmışlar. Kinoayı dövebilecek rüzgar olup olmadığını test edeceğim. Biraz rüzgar var. Yani elimizdeki kinoayı döverek ayırabiliriz. Tamam Estefania. Hadi kinoaları ayıklayalım. Hasattan sonra kinoayı depoladıkları yere gidiyorlar. İnkalar ona tahılların anası dese de o ıspanak ya da pancara daha yakın bir bitki. Tohumların tadı acı olan kabuklarından ayrılması gerekiyor. Grimaldo kalın bir sopa yardımıyla tohumları saplarından ayırırken Estefania ise daha fazla kinoa eklemeye devam ediyor. En zor ve yorucu kısmı burası. Bu yıl yağmurlar yüzünden çok fazla kinoa yetiştiremedik. Burada bu kadar az kinoa olmasının sebebi bu. Bize ancak yılın sonuna kadar yeter. Çok sorun çıkmazsa ya da yağmur yağmazsa burada gördüğünüzün 5-6 katı ürün çıkabiliyor. En büyük korkularından biri olan rüzgardan şimdi de yararlanma zamanı. Kinoaların tozunu ayırmak için rüzgardan yardım alıyorlar. Eğer rüzgar ortalıkta yoksa
Grimaldo'nun küçük bir işareti yeter. Şimdi rüzgar biraz esiyor. Hafif bir esinti var. Eğer havada rüzgar yoksa ıslık çalarak çağırırız. Rüzgarı işte böyle çağırıyoruz. Daha sonra rüzgar gelir ve biz de kinoaları tozundan ayırırız. Uruçipaya bölgesinde insanlar elverişsiz koşullarda neler yapabileceklerine dair eşsiz bilgilere sahipler. Örneğin atalarından miras kalan flamingo avcılığı. 2500 yıldır yaşatılan bu geleneği kıyafetlerden av malzemelerine kadar ataları nasıl yaptıysa aynı şekilde yapıyorlar. Tek kişiyle yapılacak iş değil, ancak bir ekiple yapılabilir. Grimaldo da bu ava arkadaşlarıyla gidiyor. Göl büyük, alabildiğince flamingo var. Sayıları fazla ama kolay lokma değiller. Şu an onların ihtiyacı olan tek şey şans. Görevleri belli. Üçü de bir yana dağıldı. Biri kuşları korkutup avcıya doğru gitmelerini sağlarken diğerleri avlamaya çalışacak. Grimaldo avını gözüne kestirdi. Kendi yaptığı av aletini büyük bir ustalıkla flamingolara doğru atıyor. Avına odaklanan bir kaplan gibi her an tetikte. Avlanmanın yaşamsal bir içgüdü olduğunu ispatlar gibi. Flamingo, ördek ve diğer vahşi hayvanları avlıyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası ben de küçükken öğrendim. Bugüne kadar atalarımızın bize bıraktığı kültürü devam ettiriyoruz. Şimdi gösteri zamanı. Flamingoların hoşuna gitmeyen bu gösteri onları uçmaya zorluyor. Flamingolar belli rotalara göre hareket ederler. Eğer avcıysanız bunu bilmeniz gerekir. Arkadaşı Frank ise gölün diğer tarafında şansını deniyor. Flamingoların akın akın gelmesine bakılırsa David üzerine düşeni yerine getirmiş. Saatler süren av seansına rağmen başarılı olamıyorlar. Yetenekli birer avcı oldukları söylenemez. İyi ki ataları bu duruma şahit olmadı. Bugün avdan eli boş dönüyor Grimaldo. Bu kurak topraklarda ilk defa kinoa yetiştiren İnkalar gerçekten işini biliyormuş. Besin değeri bakımından çok zengin olan kinoa, günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Neden başka sebzeler ve ürünler burada yetişmiyor? Çünkü burası tuzlu bir bölge.
Kinoa tuzlu topraklara dayanıklı bir bitki. Bu yüzden burada kinoa yetiştiriyoruz. Kinoamız çok fazla bile olsa onları satmıyoruz. Sadece kendimiz tüketiyoruz. Yapmaları gereken tek şey kinoaları kavurmak. Estefania, yerli kadınların yıllardır yaptığı gibi geleneksel yöntemle ayakla ezerek kinoaları kabuklarından ayırıyor. Yıllardır yapmanın verdiği bir ustalıkla hünerlerini konuşturuyor. Akşam oldu. Soğuk dişlerini göstermeye başladı. Kinoa tencerede pişerken Grimaldo ve Estefania ateşinde ısınarak bekliyorlar. Günün yorgunluğunu atmak için iyi bir fırsat. Bu zorlu tabiatla verdikleri büyük mücadele sonunda ödülleri ancak karınlarını doyurmak oluyor. Estefania, kinoayı kendi yaptığı koyun peyniriyle servis ediyor. Bolivya'nın zirvesinde yaşayan göl insanları bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Nadiren gereksinim duydukları şeyleri ise satın alıyorlar. Fazla kinoa karşılığında. Bu bizim akşam yemeğimiz. Gerçekten çok lezzetli olmuş Estefania. Evet, çok lezzetli yapmışsın. İşte Estefania ve ben burada böyle yaşıyoruz. Evet, aynen öyle. Güneşin bugünkü mesaisini bitirmesinin ardından yine soğuk bir geceyle baş başa kaldılar. Hayatta şartlar zorlaştıkça hayaller basitleşir. Onlarınki sadece karınlarını doyurmak kadar basit. Bolivya'da iklim, hayat tarzını belirlemede büyük bir etken olabilir. Ama buradan kilometrelerce uzakta, farklı bir coğrafyada aynı kaderi paylaşan insanlar var. Burası, Çin Hindi bölgesinin en yüksek kısmı, Vietnam'ın kuzeyi Lao Cai. Sulak olan bu bölge, pirinç üretimi için oldukça elverişli. Dünyanın pirinç ihtiyacının %8'i buradan karşılanıyor. Lao Cai köyü, Tin ve Say'ın bildikleri tek yer. Yaşamın hiç kolay olmadığı, yıllarca dış dünyaya kapatılmış Çin sınırında bir köy. Günün her saatinde çiğ var bu topraklarda. Dik yamaçlar ıslak, kaygan. Sırtlarında yükle her gün bu zorlu yolda ilerlemek zorundalar. Çin sınırından 45 kilometre uzaklıkta bulunan Hmong etnik grubunun yaşadığı ve dağlarla çevrili bölgede tek düzlükler, merdiven gibi sıralanmış pirinç tarlaları. Hmongların bir bölümü Vietnam Savaşı'nın ardından Amerika'ya verdikleri destek nedeniyle kıta değiştirip göç ettiler. Bir bölümü ise bu dağlarda kalıp yaşamlarını doğup büyüdükleri topraklarda sürdürmeye karar verdiler.
İşte yaşamın zor ve mücadeleyle geçtiği bu topraklar Hmonların ana vatanı. Tin de Vietnam'da kalan Hmonlardan biri. Anne, babası ve eşiyle deniz seviyesinden 1500 metre yüksekte, dağların arasında bu evde yaşıyorlar. Tin ailenin reisi. Neredeyse her şeyden o sorumlu. Parayla işi yok. Çünkü para kazandıracak bir imkan yok. Doğanın ona verdikleriyle yetinmek zorunda. Yaklaşmakta olan kışa hazırlık için dağlarda zorlu bir mücadele veriyor. İşte bu Tin'in dağlarda geçen hikayesi. Nhỏ đến lớn. Ben burada doğdum, burada büyüdüm ve sadece burada yaşamak istiyorum. Başka bir yerde yaşamam mümkün değil. Herhangi bir iş bulmak bu köyde imkansız. Sabah Tin'in kestiği odunlardan çıkan seslerle başlıyor. Odunları kırdı, ateşi yaktı. En büyük yardımcısı karısı Say. Beraber sofrayı hazırlıyorlar. Kahvaltıda yine aynı şeyler var. Bir önceki sabahtan kalma pirinç ve haşlanmış sebze. Çünkü asıl mesele karınlarını doyurmak. Herkese afiyet olsun. Onlar için bu bir kase pirinç her şeye bedel. Bizim evimiz burası. Ailem sadece bu eve sahip. Şu tarafta da domuz evi var. Bir tane de domuzumuz var. 2-3 tane tavuk, bir ördek ve bir tane de domuzumuz. Bunlar dışında hiçbir şeyimiz yok. Yemeğin sessizliğini yaşlı baba Man bölüyor. Baba iş yapamasa da oğluna yol gösterici rolünde. Kahvaltıdan sonra ormanda odun kessen iyi olacak. Havalar soğudu. Merak etmeyin, hem ısınmak hem de yemek için odun getireceğim. Ama siz sakın dışarı çıkmayın. Hava çok soğumuş. Burada küçük bir pirinç tarlamız var. Her sene hasat yapıyoruz ancak yemek için bile yetmiyor. Bu yüzden başka işler de yapmamız şart. Fakat gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Kış yaklaşıyor. Odun kesmeye gitmem lazım. Havalar iyice soğuduğunda yakabilmek için. Çok fazla giyecek kışlığımız olmadığından daha fazla odun kesmem gerekiyor ama satmak için değil, yakmak için. Karınlarını doyurduktan sonra sıra hayvanları beslemeye geliyor. Sahip oldukları hayvanlar onlar için bir sermaye değil, yalnızca besin kaynağı. Onları da tıpkı kendileri gibi düzenli beslemek zorundalar. Çok fazla hayvanımız yok. Ailemizin bir domuzu ve 6 tavuğu var. Onları satmak için beslemiyoruz. Misafirlerimiz geldiğinde ya da birilerini davet ettiğimizde yemek için besliyoruz. Yani tavuk ya da domuz satmıyoruz. Say her sabah komşusunu ziyaret etmek zorunda. Bu tabii ki sadece bir ziyaret değil. Evin su ihtiyacını karşılamak için gidiyor. Her gün çıktığı yola bir kez daha çıkıyor.
Dış dünya ve medeniyetle bağlantıları yüzlerce kilometre uzaklıkta olan bu aile ne yazık ki evlerinde su olan şanslı ailelerden değiller. Evle ilgili işlerini bitiren Tin ve Say, odun kesmek için ormana doğru yola çıkacaklar. Công việc của em đi Odun chặt kesmek benim işim gibi. Her gün uzun mesafeleri yürümek zorundayım. Yaklaşık 5-6 kilometre yürüyorum. Bu yüzden ormana günde sadece bir sefer gidebiliyorum. Haftanın çoğu günü dağlarda geçiyor. Bir seferde getirdiğim odunlar ancak 2-3 gün yetiyor. Orman onlar için yiyecek, yakacak ve barınak anlamına geliyor. Gündelik ihtiyaçlarını karşılarken hayatlarını riske ediyorlar. Tin ve Say'ın ağaçlara ulaşmaları için önlerinde uzun ve zorlu bir yol var. 3 kilometrelik düz bir yolun ardından tırmanacakları dağın eteğine ulaşıyorlar. Hedefleri önlerinde. Dikkatli olmak zorundalar. Şimdi ağacı kesmeye başlıyorum. Burada sadece kuru ağaçları kesmeye iznimiz var. Yaş olanları değil. Ustalık istemeyen bu iş Tin'in uzmanlık alanı. Eğer ağacın bu tarafa doğru devrilmesini istiyorsan bu taraftan kesmeye başlaman gerekiyor. Yani aşağı doğru devrilecek şekilde. Kış yaklaşıyor ve bizim daha fazla odun kesip eve taşımamız gerekiyor. Ağaç yere düştü. Sonra ağacın etrafında toprağa konan bu çırpıları çıkartacağız. Onları kısa çubuklar halinde kesip eve götürebiliriz. Çünkü çok uzun ağaçları buradan çıkartamayız. Onları kısa kesimler haline getirmeliyiz. Devrilen ağacı hemen parçalamaya başlıyorlar. Tin ve Say bu konuda iyi bir takım olmuşlar. Bu kestikleri ağaç onlara sadece 3 gün yetecek. Kışın bu yolları çıkmaları imkansız. Önümüzdeki 1 ay boyunca ormana olan yolculukları aralıksız devam edecek. Şimdi ağacı küçük parçalara ayıracağız. Bu onları eve taşımamızı kolaylaştıracak. Aksi halde onları böyle taşımamız mümkün değil. Tin odunları taşıyabilmek için istiflerken, Say ormanın iç kısımlarına doğru yolculuğa çıkıyor. Sahip oldukları domuz için yaprak topluyor. Zahmetli bir süreçten sonra küfesini dolduruyor. Dağ yolunda yürümek gerçekten çok zordur.
có sức. Bazen yolda Ngày çok fazla yorulursun, susarsın, acıkırsın. với lại Hatta ağacı kestikten sonra và đó eve taşıyamayacak kadar çok aç trên olursun. con đường xa xôi thì có lúc thì mình phải Çok uzak ve eve dönmesi saatler sürüyor. vậy sao? Say, ben acıktım. Hadi öğle yemeğini hazırlayalım. Tabak ve çubuk getirmedik. O yüzden birkaç yaprak ve dalla tabak ve çubuk yapacağım. Tiếp theo là muỗng cơm Afiyet ăn. olsun. Menü kahvaltının aynısı. Pirinç ve sebze. Düzenli bir işim olmadığı için paramız yok. Bu yüzden de sadece pirinç yiyebiliyoruz. Thì là em Yemek bitti. Şimdi eve dönme vakti. Eğer dağdan inmeden hava kararırsa eve dönmeleri imkansız hale gelebilir. Yüksüz dahi insanı zorlayan bu yola ağır yükleriyle devam edecekler. Bu durum dönüş yolunu daha tehlikeli hale sokuyor. Basacakları yanlış bir yer büyük bir kazaya neden olabilir. Eve vardıklarında hava kararmaya başladı. Yarın yine ormana gitmek zorundalar. Kış yaklaştı ve bu zorlu coğrafyada kar hayatı daha da güçleştirecek. İşte kesilen odunlara en çok ihtiyaç duydukları an. Akşamları tek bir ampulle aydınlanıyorlar. Bu ampulün harcadığı elektrik için her ay $2 ödüyorlar. Onu da 1 yıldır ödememişler. Ağızlar suskun. Düşünülen tek konu bir sonraki gün ne yapılacağı. Aile bir arada olmak için değil, üşümemek için ateş başında. Gece yapabilecekleri çok şey yok. Saat 8. Aile yataklarına çekiliyor. Ateş içten içe yanarken evde tek uyumayan Tin. Çünkü onun başka bir sorumluluğu daha var. Geceleri hırsızlara karşı temkinli olmak zorunda. Kafasındaki fenerle dışarıya çıkıyor. Sahip oldukları tek domuzu hırsızlara kaptırma niyetinde değil. Eğer nöbet tutmazsa bir sabah domuzunu bulamayabilir. Bölgede yaşayan Hmonlar animizm inancına sahip. 200 civarında Hristiyan var. Vietnam'daki %7 Hristiyan nüfusunun içine dahil oluyorlar. Kilisede hep birlikte dua edip ilahiler söylüyorlar. Tin artık dindar bir Hristiyan ve her pazar sabahı kiliseye ibadet etmeye gidiyorlar.
Kilise bilinenlerden biraz farklı. Hımonların şaman inancı her köşede hissediliyor. Şamanizm ve Hristiyanlık harmanlanmış durumda. Tin de ilahi söyleyenler arasında. 我到我去耶稣，让我多去要高了些，我到见耶稣个高了呢，高本在对耶稣把祷告，把跟在做可能的耶稣，要做路对去耶稣的啦，高天有你。 Tin, 6 yıl önce annesinin hastalanmasıyla birlikte Hristiyanlıkla tanışmış. Annesinin kilisede yapılan duayla iyileşmesiyle birlikte kendi de Hristiyan olmuş. Annesi 1 yıl daha yaşamış. Công việc của em là Genelde evde em chỉ ở nhà ailemle với birlikte bố mẹ. zaman geçiririm. Em Pek không có arkadaşım bạn yok. bè gì hết. Hristiyan inancına göre pazar günleri çalışılmasa da Tin kiliseden sonra yaptıklarına iş gözüyle bakmıyor. Yaklaşan sert kışa daha çok ağaç, kesici ağaçlar içinse keskin bir balta ve maşate gerek. İlkel bir şekilde bileyleme işini yapıyor. Bir taş ve biraz su bileyleme için yeterli oluyor. Nhưng mà em lại không có tiền đi mua được. Gerçekten bir cep telefonumun TV olmasını almak çok değil, istiyorum nhưng ama mà không có alacak tiền đi paramız mua yok. được. Aynı zamanda bir Alo, televizyon da almak Thế istiyorum ăn fakat không có onu thì da em lại alamam. không mua được. Zaten her gün Công yiyecek việc của yemeği em zor chỉ có buluyoruz. thế thôi. Là chỉ có En được büyük một hayalim cái nhà ailemle birlikte để mutluca cho cùng bố mẹ yaşayabileceğimiz sống bir vui ev. vẻ với nhau ở trong nhà. Kış yolda. Tin ve ailesi mücadele dolu yeni günler için hazır. Hayalleri ise mecburen bir köşede beklemek zorunda. Bu ormanda Güney Amerika'nın en büyük kedileri yaşıyor. Dikkatli olmak gerek. Silahsız dolaşmak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Sebze ve meyve toplama zamanı geldiğinde eğer bir jaguarla karşılaşırsam ondan korkmam. Ben sadece Tanrı'dan korkarım. Kendi alanlarını korumak zorundalar. Eğer bir jaguarla karşı karşıya kalırsan dikkati üstüne çekmemelisin. Çünkü o her halükarda bir insandan daha hızlı koşacaktır. Brezilya'daki toprak eşitsizliği bir kişinin Danimarka kadar toprağa sahip olmasına imkan verebiliyor. Bu geniş arazilerin büyük bir kısmı ise atıl durumda. Burası Judasyo. Ormanın hemen kıyısında topraksız çiftçi hareketinin kurduğu topluluklardan biri. Topraksızların hareketi olan MST, toprak sahibi olmayan köylüleri, tarım yapabilecekleri, hayatlarını devam ettirebilecekleri bu arazilere yerleştirmek isteyen bir kitle hareketi. Fakat bu hareket yasal değil. Judasyo sakinleri mücadelelerini sadece jaguarlara karşı vermemiş. İşgal ettikleri toprakları elde edebilmek için savaşmak zorundalar. Brezilya çiftçilerinin arasında bir söylem var. Brezilya çok zengindir. Aynı zamanda yoksulluk bakımından da zengindir. Sebastian burada yaşam mücadelesi verenlerden yalnızca biri.
Her günkü gibi güne erken başlıyor. Enerjiye gün içinde fazlasıyla ihtiyacı olacak. Şimdi tarlaya gitmek için hazır. Burada hepimiz çiftçiyiz. Burada henüz tavuk, domuz, inek yetiştiremiyoruz, yapamıyoruz. Çünkü hala bu topraklar için yasal izin bekliyoruz. Sebastian tarımdan çok iyi anlıyor. Sahip olduğu eşek arabasıyla tarlaya geldi. Toprak ona cömert davranmış. Tarla çok uzak olduğu için gittiğimizde bütün gün orada kalıyoruz. Bütün meyve ve sebzeleri toplayıp eşek arabasına yüklüyoruz. Bir kısmını kendimize ve arkadaşlarımıza ayırıyoruz. Geri kalanını da satıyoruz. Olmuş çarkıfelek meyvelerini topluyor. Tropikal meyveler kendi toprakları dışında oldukça yüksek fiyattan satılıyor. Fakat dış pazara açılamayan Sebastian için bunun pek bir önemi yok. Bu sabah tarladaki ilk işi. Yağmurlar başlamadan bu işi bitirmek zorunda. Burada herkes çok zor şartlar altında yaşıyor. Herkes tarlalarda çalışıyor. İşler çok ağır. Eğer yalnız başımıza yapamıyorsak hep birlikte yapıyoruz. Arada dinlenmek de gerek. Topladığı çarkıfelek meyvesini yiyerek enerji topluyor. Hiç vakit kaybetmeden diğer tarlasına geçiyor. Sebastian bu işte oldukça becerikli. Birden fazla ürünü yönetebiliyor. Manyok oldukça kolay yetişen bir bitki. Çiftçiler kendileri için gereken ucuz enerjiyi bu besin kaynağından alıyorlar. Sattığı bu sebzelerden günde 1-2 dolar ancak kazanabiliyor. Bu Brezilya gibi pahalı bir ülkede açlık sınırında yaşamak demek. Çarkıfelek meyvesinin kasasını 20 reale satıyorum. Manyok satıyorum. Buradaki tüm ağaçlar manyok ağacı. Neredeyse tüm zamanı çalışmakla geçiyor. Mutsuz değil. Çünkü buradaki herkes gibi hayatta kalabilmek için çok çalışmak zorunda. Buradaki herkes yaşamak için çok çalışmak zorunda. Bazen gündüz, bazen öğleden sonra çalışıyoruz. Bir sonraki gün yine aynı şekilde devam ediyor. Sebastian hayvanları çok seviyor. Özellikle köpekleri. Köpekler onun için iyi bir jaguar alarmı. Hayat ona cömert olduğu sürece o da cömert oluyor. Baktığı köpekleri her gün elleriyle besliyor. Sebastian'ın bu zorlu yoldaki destekçilerinden biri karısı Linda. Evin geçimi için tarla işlerini devralmışken Linda ev işleriyle ilgileniyor.
Eşim ve ben çok iyi iki arkadaş gibiyiz. Hiçbir zaman kavga etmiyoruz. Dün bizim 29. evlilik yıl dönümümüzdü. Kutlayamadık. Çünkü bunun için paramız yok. Güzel bir parti vermek isterdim eğer yapabilseydim. Hatta kutlama için bir inek bile kesmek isterdim. Fakat bunu karşılayamayız. 3 çocukları var. Son çocuklarının genetik bir farklılığı var. O Down sendromlu. Onun ihtiyaçlarını karşılamakta biraz zorlanıyorlar. Carlos, ailenin sevgi dağılımında büyük payı kapmış gibi görünüyor. Bir oğlumuz daha var. Her şey için bize ihtiyacı var. Kendi başına bir şey yapamıyor. Ona banyo yaptırıp onu giydirmek zorundayız. O sürekli bizim yanımızda. Tarla, Sebastian'ın ilgilendiği işlerden yalnızca biri. Gününün rutinlerinden biri ise kuş avlamak. Bugün de işlerinin bitiminin ardından kuş avlamaya çıkıyor. Et yemek için bu tek şansları olabilir. Bu nedenle Sebastian için kuş avlamak çok önemli. Burada en kolay avlanabilecek hayvan kuş. Onları bulmak çok kolay. Silahına özenle barut koyarak atış için hazır hale getiriyor. Fakat tarımda olduğu kadar bu işte becerikli olduğu söylenemez. Yine eve eli boş dönecek. Sebastian, topluluktaki komşularından ve arkadaşlarından çok memnun. Tek sorunları sahip oldukları toprakların yasal olmaması. Buradaki en büyük sorun bu topraklarda yaşamak için yasal iznimizin olmaması. Yerleşim için hepimiz yasal izinlerimizi bekliyoruz. Bazıları çoktan pes etti ve gitti. Ama ben kalmaya karar verdim. Ancak buranın sahibi gelip bizi dışarı atarsa burayı terk ederim. MST toprak işgalini, özel topraklar ekilmediği zaman kamulaştırılabilir şeklindeki anayasa maddesine dayandırır. 27 yıldır 2 milyondan fazla kişiyi tarım yapabilecekleri araziye yerleştirmiş. Sebastian, yasallaşma konusunda oldukça umutlu. Son zamanlarda umutluyuz. Son günlerde. Çünkü araziler için gerekli iznin bu yıl hazır olacağını duyduk. Yasal yerleşim iznimizi aldığımızda her ailenin kendi arazisi olacak. Şimdilik koşullarımız böyle ama daha iyi bir ev inşa edeceğiz. Topluluktaki diğer bölgelere göre daha şanslılar. Çünkü su bulmuşlar ve bu da işlerini kolaylaştırmış. 65 yaşımdayım. Çok fazla kirli su içiyorum. Ciddi anlamda kirli. Her türlü suyu içiyorum.
Nasıl hala hayattayım şaşırıyorum. İnsanlar bunun kötü olduğunu söylüyor ama bilmiyorum. Her şey gibi sorunlar da ortak. Ev ahşap, çatılar teneke. Bu da yağmur mevsimi sızıntı, yazınsa çok sıcak demek. Ama yine de mutsuz değiller. Her zaman kaynayan bir tencereleri olduğu için şanslılar. Bütün ev ahşap. Çatı plastikle kaplı. Sağanak yağışta çatı biraz su sızdırıyor. Burada hiçbir şey yok. Burada para edecek hiçbir şey yok. Her şey basit ve kullanışsız. Ben gidiyorum. Linda'nın ev ve çocuklarla ilgilenmenin haricinde bir görevi daha var. Topluluktaki giriş kapısının nöbeti. Oraya gidip arabalar için kapıları açmalıyım. Bu benim 10 senelik rutin işim. Sen gidebilirsin, ben çaresine bakarım. Burada oturuyorum. Her pazar burada nöbet tutuyorum. Olabilecek tüm kötü olaylara karşı öncelikle gelenin kim olduğunu soruyoruz. Buranın fakirliğini dert etmeyen sakinleri de var. Çocuklar. Toprağa yalın ayak basabilme özgürlüğünün tadını çıkarıyorlar. Kirletmemeleri gereken cici bici kıyafetleri de yok. Bu bir çocuk için sınırsız oyun demek. Kimse yok mu? Bir kutu manyok ne kadar? Tanesi 20. 15 olur mu? Yaptım gitti. Güzel. Şimdi 5'ini vereceğim, kalan onu sonra. Onu sonra vereceğim, tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Oldukça karlı bir gün. Bu günlük rutinin son işi. Artık dinlenme vakti. Yarın için enerji toplaması gerekiyor. İzlenen televizyon bir sürede olsa sıkıntılarını unutturacak. Olumsuzluklar ne olursa olsun hayat devam ediyor.